Selam dostlar, Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Moğolistan'da sosyalizmin nasıl inşa edildiğini anlatacağım. 20. yüzyılın başında Moğolistan, siyasal ve toplumsal olarak büyük güçlerin arasında sıkışmış, yoksul ve geri bırakılmış bir ülkeydi. Yüzyıllar boyunca Çin egemenliği altında kalan, ardından Çarlık Rusyası'nın nüfuz alanına giren Moğol halkı, feodal beylerin ve Lama adı verilen dinsel aristokrasinin ağır baskısı altında yaşamını sürdürüyordu. 1917'de gerçekleşen Ekim Devrimi yalnızca Rusya'nın değil, Asya'nın da kaderini değiştiren tarihsel bir kırılma yarattı. Bu devrim Moğolistan gibi yarı feodal ve sömürge durumdaki ülkeler için ilk kez gerçek bir çıkış yolu sundu. Sovyetler Birliği'nin emperyalizme karşı geliştirdiği halkçı ve enternasyonalist yaklaşım Moğolistan'da sosyalist bir dönüşümün önünü açtı. Bu videoda Moğolistan'ın sosyalizmle nasıl tanıştığını, Moğolistan Halk Cumhuriyeti'nin hangi tarihsel koşullarda kurulduğunu ve bu sürecin Moğol halkına yalnızca bir rejim değişikliği değil, eğitimden sağlığa, ulusal egemenlikten toplumsal eşitliğe kadar uzanan köklü kazanımların nasıl sağladığını ele alacağız. Aynı zamanda Moğolistan'ın Sovyetlerle kurduğu yakın ilişkiye rağmen neden Sovyetler Birliği'ne katılmadığını ve bu tercihin ardındaki tarihsel ve siyasal nedenleri de birlikte inceleyeceğiz. Gelin geri bırakılmış Moğol toplumunun sosyalizm aracılığıyla modernleşme ve uluslaşma sürecine girmesine hep birlikte göz atalım. Moğolistan, 20. yüzyılın başına gelindiğinde siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak son derece geri bırakılmış bir coğrafyaydı. Yüzyıllar boyunca Moğol toprakları Çin Hanedanı hakimiyeti altında kalmış, bu süreçte Moğol toplumu bilinçli biçimde feodal ilişkiler içinde tutulmuştu. Toplumun büyük çoğunluğu göçebe hayvancılıkla geçinen yoksul halktan oluşuyordu. Üretim araçları son derece ilkel, tarım ve sanayi neredeyse yok denecek kadar zayıftı. Toplumsal yapının tepesinde ise iki egemen sınıf bulunuyordu: Budist Lama aristokrasisi ve soylu feodal beyler. Ülke nüfusunun yaklaşık 1/3'ü manastırlarda yaşıyor, üretken emek yerine dinsel ritüellere dayalı bir yaşam sürüyordu. Lama sınıfı halktan ağır vergiler alıyor, borçlandırma, angarya ve dini baskı yoluyla geniş kitleleri kontrol altında tutuyordu. 1911 yılında Çin'de Çing Hanedanı'nın yıkılmasıyla Moğolistan Bogd Han önderliğinde sınırlı bir bağımsızlık ilan etti. Ancak bu bağımsızlık gerçek bir ulusal egemenlik anlamına gelmiyordu. Ekonomi feodal ilişkilerden kurtulamamıştı, devlet aygıtı son derece zayıftı ve dış politikada Çarlık Rusyası'na bağımlılık artmıştı. Moğolistan bu dönemde fiilen yarı sömürge, yarı feodal bir yapıdaydı ve yoksulluk, geri kalmışlık halen devam ediyordu. Ekim Devrimi yalnızca Rusya'da değil, Asya'nın tamamında ezilen halklar için yeni bir çağın başlangıcıydı. Bolşeviklerin ilan ettiği ulusların kendi kaderini tayin hakkı, Moğolistan gibi sömürgeleştirilmiş ve baskı altında tutulan toplumlar için tarihsel bir çıkış yolu sundu. Çarlık Rusyası'nın yıkılmasıyla Moğolistan üzerindeki emperyalist baskı da çöktü. Ancak bu boşluk hemen Beyaz Ordu generalleri ve emperyalist güçler tarafından doldurulmak istendi. Özellikle Deli Baron olarak da bilinen Roman Ungen von Sternberg gibi karşı devrimci figürler Moğolistan'ı gerici bir askeri diktatörlüğe dönüştürmeye çalıştı. Bu koşullarda Moğol aydınları ve ilerici unsurlar Sovyet Rusya ile ilişki kurmaya başladı. Rusya'da devrim olması üzerine Moğolistan'a giren bir Çin ordusu ülke yöneticilerini Çin Cumhuriyeti'ne katılmaya zorladı. Bolşeviklerden kaçarak Moğolistan'a giren Sternberg komutasındaki Beyaz Ordu mensubu karşı devrimci birlikler Çin birlikleriyle savaştı ve onları yenerek ülkeden kovdu. Ancak Beyaz Ordu Moğol halkına karşı da acımasız baskılara giriştiler. Bu karışıklık ortamında eski bir asker olan Damdin Sükbatar taraftarlarının sosyalist bir aydın olan Horlogin Çoybalsa'nın önderlik ettiği gruplarla birleşmesiyle Moğolistan'ın bağımsızlığını hedefleyen güçlü bir hareket ortaya çıktı. Geleneksel politik liderlerin dış müdahalelere karşı koymamasına duyulan tepki, geniş Moğol kitlelerinin devrimci hareketlere katılmasını sağladı. Kızıl Ordu'dan da yardım alan devrimci Moğol kuvvetleri, işgalci birlikleri yenilgiye uğratarak Temmuz 1921'de bugünkü adı Ulan Bator olan başkent Urga'yı aldı.
Bu devrim Moğol halkının kendi iç dinamikleriyle şekillenmiş, Sovyetler Birliği'nin askeri ve politik desteğiyle güvence altına alınmış ve feodal Lama egemenliğine karşı halkçı bir karakter taşımıştır. Moğol devrimi Moğolistan'da sosyalist dönüşümün önünü açmıştır. 1924 yılında Bogdan'ın ölümüyle birlikte Moğolistan'da monarşik yapı tamamen sona erdi ve Moğolistan Halk Cumhuriyeti ilan edildi. Bu Asya'da kurulan ikinci sosyalist devlet anlamına geliyordu. Yeni devletin önündeki tablo son derece zorluydu. Okuma yazma oranı %5'in altındaydı, modern sanayi mevcut değildi ve sağlık hizmetleri neredeyse hiç yoktu. Sovyetler Birliği bu yeni sosyalist ülkenin kalkınmasında büyük roller üstlendi. Sovyetler Moğolistan'a eğitim kadroları gönderdi, Moğol teknik uzmanların yetişmesini sağladı ve tüm altyapı yatırımlarını finanse etti. Moğol Halk Partisi'nin önderliğinde uygulamaya geçirilen sosyalist planlama sayesinde ilk kez merkezi bir devlet aygıtı kuruldu ve böylece eski Lama aristokrasisinin ekonomik gücü tamamen tasfiye edildi. Toprak reformlarıyla birlikte feodal sömürü sona erdirildi, hayvancılık kolektif üretim temelinde yeniden örgütlendi. Devlet, üretimi planlayarak kıtlıkları ve keyfi vergilendirmeyi ortadan kaldırdı. Sosyalist yönetim altında Moğolistan'da yaşanan dönüşüm yalnızca ekonomik değil, toplumsal ve kültürel bir devrim niteliği taşıyordu. İlk büyük gelişmeler eğitim alanında yaşandı. Okuma yazma oranı birkaç 10 yıl içinde neredeyse %100'e ulaştı. Modern okullar ve üniversiteler kuruldu, Moğol dili standartlaştırıldı ve yaygınlaştırıldı. Kadınlar eğitim ve üretime katıldı, çocuk yaşta evlilikler yasaklandı ve toplumsal hayatta eşit yurttaşlık sağlandı. Sağlık alanında da devrimsel gelişmeler yaşandı. Ücretsiz sağlık sistemi oluşturuldu, salgın hastalıklar kontrol altına alındı ve ortalama yaşam süresi ciddi biçimde arttı. Tüm bu kazanımlar Moğolistan'ın tarihsel geri kalmışlığını aşmasında Sovyet modelinin ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Madem Moğolistan bu kadar Sovyet yanlısıydı, neden Sovyetler Birliği'ne katılmadı? Sıklıkla sorulan bir sorudur. Bunun yanıtı Sovyetlerin ulus politikalarında yatmaktadır. Moğolistan yönetimi Sovyetler Birliği'ne katılmak istediğini sıkça dile getirmiştir, ancak Sovyetler bunu hiçbir zaman kabul etmemiştir. Her şeyden önce Sovyetler Birliği, Çarlık Rusyası'ndan farklı olarak çevresindeki ülkeleri işgal etmeyi hedefleyen bir imparatorluk anlayışını reddetmiştir. Ekim devriminden sonra benimsenen ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesi Moğolistan içinde geçerliydi. Diğer tüm ulusların işçileriyle iletişime geçen Sovyetler, oradaki emekçilerin çıkarlarını savunmuş ve devrimlerini desteklemiştir. Sovyetler Birliği'nin Moğolistan'ı bağımsız bir cumhuriyet olarak desteklemesi, ilk bakışta Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan gibi ülkelerin Sovyetler Birliği'ne katılmasıyla çelişkiliymiş gibi görünebilir. Ancak bu durum Sovyet ulus politikasının farklı tarihsel kategoriler üzerinden işlemesinden kaynaklanır. Sovyetler Birliği'ni oluşturan cumhuriyetlerin büyük bölümü Ekim Devrimi öncesinde Çarlık Rusyası'nın sınırları içinde yer alan topraklardı. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Ukrayna gibi bölgeler Bolşeviklerin gözünde dış ülkeler değil, Çarlık döneminden miras kalan çok uluslu eski imparatorluğun parçalarıydı. Sovyetleşme süreci bu bölgelerde esas olarak eski imparatorluk coğrafyasının sosyalist temelde yeniden örgütlenmesi anlamına geliyordu. Bu nedenle söz konusu cumhuriyetlerin Sovyetlere katılması bir ilhak değildir. Çünkü Sovyetler Çarlık İmparatorluğu'nun çözülmesi sonrası ulusların gönüllü federasyonu olarak tanımlanmıştır. Zaten Sovyetler bir federasyondu. Yani birlik içinde yer alan tüm cumhuriyetler zaten yönetimsel olarak ayrı statüye sahipti ve her biri anayasal olarak birlikten ayrılma hakkına sahipti. Moğolistan ise bu tablonun dışında kalıyordu. Moğolistan, Çarlık Rusyası'nın parçası değildi. Tarihsel olarak Çin egemenliği altında kalmış, 20. yüzyıl başında ise bağımsızlığını yeni kazanmış bir ülkeydi. Bu nedenle Sovyetler açısından Moğolistan, eski imparatorluğun yeniden örgütlenecek bir parçası değil, emperyalizmden kurtulmaya çalışan ayrı bir ülkeydi. Moğolistan'ın bağımsız olmasının somut jeopolitik nedenleri de vardır.
Moğolistan'ın Sovyetlere katılması Çin yönetimi tarafından doğrudan bir toprak genişlemesi olarak algılanabilir ve bir Sovyet-Çin savaşı patlak verebilirdi. Oysa Moğolistan'ın bağımsız bir devlet olarak varlığı Sovyetler Birliği için Çin'e karşı hem diplomatik hem de askeri açıdan bir güvence sağlamıştır. Zaten Moğolistan Halk Cumhuriyeti'nde sosyalist politikalar yürürlükteydi ve Sovyet sistemiyle tam uyum içindeydi. Ekonomisi planlıydı. Dış politikası Sovyetler ile paraleldi ve savunması Sovyet desteğine dayanıyordu. Yani Moğolistan Sovyetler Birliği'ne katılmadan da sosyalist bloğun bir parçasıydı. Evet dostlar, Moğolistan'daki sosyalist mücadele hikayesi geri bırakılmış bir toplumun ayağa kalkma hikayesidir. Sovyetler Birliği de Moğol halkının bu mücadelesine destek olarak katkı sundu. Bugün Moğolistan tarihine bakıldığında ülkenin en hızlı ilerleme kaydettiği dönem tartışmasız biçimde Moğolistan Halk Cumhuriyeti yıllarıdır. Bu nedenle Moğolistan tarihi bağımsızlık ile sosyalizmin birlikte mümkün olduğunun somut bir tarihsel örneğidir. Bu videoda Moğolistan'da sosyalist düzenin kurulmasının tarihsel özetini sizlere anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Daha önceki videolarımda da çok sayıda ulusun sosyalizme tanışmasını ve Sovyetleşmesini sizlere anlatmıştım. Eğer bu videomuzu da beğendiyseniz bizleri takip etmeye devam edin. Çünkü tüm halklara dair video serimiz hız kesmeden devam edecek. Ayrıca Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetler ve dünya sosyalist hareketlerine dair az bilinen konularda başka videolarda hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.